Merhaba sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Evet, bugünkü videomuzun konusu gelişemeyen hem anabolik noktasında hem natural noktasında vücut formunu inşa etmeye çalışan sporcularımızla alakalı. Aynı zamanda hem hobi olarak bu sporu yapan hem de profesyonel düzeyde bu sporu yapan ama istediği seviyeye ulaşamayan kişilerin öncelik olarak nelere dikkat etmesi gerektiğiyle alakalı çok basit bir konu. Çok özet geçmeye çalışacağım. Fazla detaylara girmeden net bir şekilde anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Dikkatlice dinleyin. Çünkü hem natural olarak vücut geliştirmeyle uğraşan hem de anabolik düzeyinde ilaç kullanan kişileri net bir şekilde ilgilendiren bir konu. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar. Tip 1 ve tip 2 demiş olduğumuz üzere iki farklı kas tipi var arkadaşlar. Bu iki farklı kas tipi esasında çok basit. Bu iki farklı kas tipi arkadaşlar herkeste değişkenlik gösteriyor. Baskınlık noktasında özellikle. Çünkü çoğu kişi de bu iki kas tipinden kaynaklı vücudunu nasıl çalıştıracağını, nasıl besleneceğini, nasıl hareket edeceğini, özellikle periyotlama kendisine düzenlerken ve o periyotlamalarla beraber kardiyo sistemini de nasıl düzenleyeceğini maalesef ki atlıyor arkadaşlar. Çünkü maalesef ki herkes kas yapmak istiyor ama çoğu kişi bilmeden kendi kas tipine ters çalışıyor. Mesela direkt sen belki tip 1, belki de tip 2'sin. Bilmiyorum ki. Normalde sen doğuşundan evrildiğin noktaya kadar vücudunun %50'si tip 1, %50'si tip 2 olarak gerçekleşiyor. Fakat şöyle bir sorun var burada. Çünkü vücudun bir tanesine ağır basıyor. İşte bu noktada da senin hangi metotla, hangi sistemle nasıl çalışman gerektiğini iyi bir şekilde analiz etmen gerekiyor. Peki bu süreç içerisinde nelere mi dikkat etmen gerekiyor? Esasında çok basit. Tip 1 yavaş kasılan dayanıklılık kralı olarak geçer. Tip 2 hızlı kasılan hem de aynı zamanda patlayıcı güç üstadı olarak geçer. Peki bu ne demek? Yani baktığınız zaman bu ne anlama geliyor? Esasında çok basit. Bunu da çok net bir şekilde hemen size şu şekilde açıklayabilirim. Tip 1 kas tipleri dayanıklılık, maraton, uzun süreli enerji kullanımı sağlarken aynı zamanda mitokondri sayısı yüksek, oksijen ve enerji üretirken tip 2 kas tiplerine baktığın zaman patlayıcı güç, özellikle sprint, ağırlık kaldırma, glikojen kullanırken kısa sürede de güç kullanma yeteneğine sahip bir kas tipi arkadaşlar. Ve bununla beraber her ikisinin de beslenme periyotlaması ve düzeni de çok farklı. Çünkü neden? Tip 1'e baktığınız zaman esasında karbonhidrat ağırlıklı, enerji sürdürülebilirliği amacıyla karbonhidrat yükleyerek gitmen gereken bir beslenme periyoduna sahipken, bol sıvı tüketmesi gereken, elektrolit dengesini iyi koruması gerekirken, aynı zamanda yağ kullanımında da ciddi olarak dikkat etmesi gerekirken, ketojenik diyet bağlamında da cuk diye oturan bir esasında uyum söz konusudur. Peki tip 2'ye geçtiğimiz zaman ne oluyor? Protein yüksek, karbonhidrat düşük. Ama karbonhidrat düşük olmasıyla da bu iş bitmiyor. Kompleks karbonhidratlar, yani kompleks olarak karbonhidrat çeşitliliğini arttırabileceğin besin noktalarını seçmen gerekiyor. Bu noktada tip 2'nin en güzel kısmına geliyorum şimdi. Supplement planlamalarıyla çok daha farklı bir evrim atlatma şansın var. Özellikle kreatin, BCA, beta-alenin gibi, EAA gibi ürünleri kullandığın zaman ciddi anlamda level atlama şansın da çok yüksek. Özellikle tip 2'de de idman sonrasında maalesef ki glikojen depolarını dolduruyor olman lazım ki bu süreç içerisinde de iyi bir dinlenmeye de ihtiyaç duyduğunun bir gerçeği. Ki antrenman metotlarına baktığın zaman nasıl olması gerekiyor bu iş? Tip 1'e baktığın zaman uzun süreli düşük ve orta şiddetli egzersizler, yani baktığın zaman 30 dakika ile 45 dakika bandında idmanlarla bu süreci tamamlayabiliyorken, süreklilik ve hacim odaklı giderken, fakat tip 2'ye baktığın zaman kısa ama yoğun egzersiz, örnek HIIT diyebiliriz buna ama 6-8 tekrar ağırlık çalışmaları, maksimum kuvvet, hız ve patlayıcılık kullanması gerekiyor. Şimdi burada inanılmaz büyük bir ayrım var arkadaşlar. Yani sen sürecini öyle bir planlayabilmelisin ki ona göre
ilerlemen gerekiyor. Çünkü bir tanesi tip 1 aerobik, tip 2 anaerobik. Sen eğer tip 2'nin içerisine aerobik katarsan veyahut da tip 1'in içerisine anaerobik olursan maalesef ki bu iş hiçbir şekilde ilerlemiyor. Ve olduğun yerde belli bir evreye gelip belli bir levele gelip tıkanıp kalıyorsun demek. Güzel kardeşim. Peki buradaki en önemli sorulardan bir tanesi. Herkesin bana düzenli olarak sorduğu tek soru ne? Biliyor musunuz? Tip 1'i biz tip 2'ye çevirebiliyor muyuz? Ya da çeviremiyorsak bile biz tip 1'i tip 2 gelişimi noktasında o hizaya sokabiliyor muyuz? Evet, işte bu müthiş bir soru. Harika bir soru. Neden mi? Çünkü tam anlamıyla tip 1, tip 2 dönüşümü mümkün değil. Ama fonksiyonel adaptasyonla tip 1 liflerini daha hızlı kasılmaya, daha güçlü üretmeye çalışabilirsiniz. Yani davranışsal olarak tip 2'ye yaklaşır. Yani davranışsal olaraktan kastım şu. Esasında onu ona çeviremiyorsun ama tip 1'i tip 2'ye çeviremiyorsun ama tip 1'i sen beslenme, idman periyotlarına beraber yüzde baremini arttıra gidiyorsun. Peki bunu neye göre seçeceğiz? Senin şimdi vücutta konunun en başını söylemiş olduğum üzere senin vücudunda tip 1 ve tip 2 kas lifleri %50 oranda. Yalnız bunlardan bir tanesi baskın. İlk önce baskın olanın ne olduğunu anlamak zorundasın. İşte burada da işin içine tecrübe, vücudunu, bedenini tanıma, gelişim sürecini bilme geliyor. Ve bu ciddi bir zaman, ciddi bir süreç demek arkadaşlar. Ya bu profesyonel bir destek alma noktasında ilk ihtiyacınız olan şey esasında. Yani sizin profesyonel olarak tip 1, tip 2 kas liflerinin yoğunluğunu gerçekten ölçümleyebilecek, bunu gözlemleyebilecek, sizin gelişim haritanıza baktığı zaman, gelişim sürecinize baktığınız zaman, gelişim periyodunuza baktığınız zaman bunu gerçekten tecrübe edinmiş, bunu bilen bir antrenörle çalışıyorsanız eğer size nokta atışı şunu yapar zaten. 1 ay, 1,5 ay, 2 ay gibi bir süreçte bu çalışmaların sonucunda sizin nasıl geliştiğinizi gözlemleyerek ona göre nokta atışı bir sistem belirler. Ve siz o nokta atışı sistemle aylık ve 2 aylık rutinlerde sürekli olarak beslenme, idman periyotlaması, ağırlık seçimleri, ses seçimleri, dinlenme periyotlarıyla beraber siz tip 1 eğer yüksekliğindeyseniz, yani tip 1 hacminiz çok daha ona yatkınsa, tip 2 gibi idman noktalarını seçerek aerobik sistemden uzak durarak siz tip 1 kas liflerini tip 2'ye doğru yaklaştırabiliyorsunuz arkadaşlar. İşte burada da işin içine bilim giriyor. Yani idman bilimi, fizyoloji, beslenme, diyetisyenlik vesaire. Peki tip 1 liflerinizin dönüşmeye uğraması için ne gerekli? Yani şartlar ne? Tip 1 liflerini ben değiştirmek istiyorum ama ne yapacağım? Sürekli yoğun direnç idmanı yapacaksın. Özellikle kasın sınırlarına giden o aşamayı sürekli failure'a götürmen lazım. Sizin anlayacağınız dilde söylüyorum. Ve bu süreç içerisinde aerobik çalışmalardan sürekli olarak kaçman gerekiyor. Yani aerobik hiçbir egzersiz türevini o hayatında bulundurmaman gerekiyor. Ve kalori fazlası tüketip artı yeterli protein kas oranını sürekli almak zorundasın. Eğer bu periyotlama zincirleme olarak sürekli devam etmezse, bir gün yapıp 2 gün yapmak, bir gün yapıp 1 gün yapmamak, 5 gün yapıp 3 gün yapmamak ya da 10 gün yapıp 2 gün yapmamak bu seyri maalesef ki bozuyor. Yani sen tip 1 kas liflerin yüksek oranda baskınsa maalesef ki ve buna yatkınlığın varsa senin gelişimin bir yerden sonra duruyor. Ve olduğun yerde saymaya başlıyorsun. Ve ben niye büyüyemiyorum? Ben neden hacim almıyorum? İşte benim kolum niye 45'te kaldı, 50'de kaldı, 52'de kaldı, 51'de kaldı? Bu süreçlerin değişim periyotlaması tamamıyla sizin diyetisyeninizle, beslenme uzmanınızla ve idman uzmanınızla planlayabileceğiniz bir periyot. Maalesef ki. Bunu üzülerek söylüyorum. Peki bu noktada özellikle tip 2 kas liflerini kullanması gereken en önemli supplementler kreatin, beta-alanin, BCA ve EAA. Bu 4 ürün özellikle inanılmaz erzem ürünler. Ben bunun içine tabii ki whey protein, bana soracak olsanız vazgeçilmez. Ama tabii ki milyar dolarlık bir sektörde whey proteinlere, supplementlere, L-karnitinlere, pre-workoutlara, kreatine, beta-alanine,
BCA'ya, EA'ya, birçok bu tarz ürünlere maalesef ki bok atan da birçok insan var. Peki bunların bir sınırı var mı? Bir ölçüsü var mı? Yok. Milyar dolarlık bir sektör. Nem alabilen över, nem alamayan söver. Nem alamayıp gerçekten dürüstçe davranıp bu tarz ürünlerin doğru periyotlamalarla nasıl işlediğinde farkındaysa ve biliyorsa, bunu gözlemleyebildiği veyahut da tecrübe edindiyse zaten sizi yanıltıcı bir noktaya gitmez arkadaşlar. Ve süreçte bu şekilde tamamlanır. Bu noktada yalnız şöyle bir olay var arkadaşlar. Maalesef ki tip 1 lifler uzun vadede tip 2 benzerliği sağlasa da, yani tip 2A benzerliği özellikle kazanılsa da, maalesef ki tip 2 kas lifleri A ve B olarak ayrılır. Ve A ve B olarak iki ayrı kulvara girdiği noktada maalesef ki tip 2B dediğimiz saf hızlı lif yapısına ulaşmaları maalesef ki mümkün değil. İşte burada iş komple değişiyor. İşte burada sizin yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Yani burada örnek şu diyebiliriz. İşte ben Ronnie Coleman olabilir miyim? İşte senin kas liflerin tip 2B'ye yatkınsa ve sen bu noktada gerçekten Ronnie Coleman tarzında bir fizik inşa edebiliyorsun. Ama tip 1 kas lifindeysen hayatının hiçbir noktasında Ronnie Coleman'ın o fizik hatlarına gelemiyorsun. Ama bu şu değil. Open bodybuilder olabiliyorsun. Yani 110 kilo, 115 kilo o size'lara gelebiliyorsun. Ama sorun şurada. Asimetrik oluyorsun ya da maalesef ki belli başlı ölçüleri tutturamıyorsun. Yani bu da şu demek: 60 santim, 61 santim, 58 santim bisepsin olacağına 54'lerde, 53'lerde tıkanıp kalıyorsun. Ve podyuma çıktığın zaman da maalesef ki çok fazla sırıtıyorsun. İşte burada da işin şekli komple değişiyor. Evet arkadaşlar, lafın özün kısası, tip 1 ve tip 2 kas liflerini çok iyi analiz edebiliyor ve çok iyi anlayabiliyor ve genetiğim çok bozuk, işte benden olmuyor sakın demeyin. Çünkü tip 1 kas lifi olanlar, altını çizerek söylüyorum, direkt olarak Men's Fizik kategorisinde çok net bir şekilde bir proporsiyon sağlayıp çok net bir şekilde podyumda durabilirsiniz. Tip 2 kas grubuna sahip olanlar direkt olarak klasik fizik ve aynı zamanda open bodybuilding kategorisinde net alabilir. Ama tip 2B'ye daha çok yatkınlığınız varsa işte orada papatya gibi açılıyorsunuz arkadaşlar. Orada siz gerçekten hiçbir şey yemeseniz de maalesef ki büyüyüp duruyorsunuz. Yani belli bir sınır var zaten burada. O sınıra her zaman kendi donanımınız, kendi anatominiz, yapınız gereğince belli bir seviyeye kadar getiriyorsunuz. İşte burada da salonlara girdiğiniz zaman, ya bu arkadaşla biz girdik salona, o benden daha çabuk gelişti ama ben gelişemiyorum. Burada tip 1 ve tip 2 kas lifleri çok esasında ön plana gelirken burada idman şiddeti, idmandaki almış olduğunuz idmana olan yatkınlığınız, o sıradaki gerçekten kas liflerinize vermiş olduğunuz hasar, o sırada mind connection dediğimiz, yani beyinle kas arasındaki o bağlantıyı da sağlayıp sağlayamadığınız ve aynı zamanda bütün bu süreçleri zincirleme takip ederken hem idmanınız hem idmana olan olağanüstü bir şekildeki o adaptif, yani agresif alışkanlığınız, o süreçteki mind connection dediğimiz, yani o bağlantıyı da kurduğunuz takdirde işte siz o süreden sonra tip 1 misiniz, tip 2 misiniz, yoksa belli bir evreye geliyor musunuz, gelmiyor musunuz noktasına varıyorsunuz. Ama burada şunu net bir şekilde söyleyebilirim: vücut geliştirme branşı ağırlık kaldırma branşı değildir. Burada kaslarınızın kaldırabileceği, kaslarınızın daha doğrusu itebileceği ve çekebileceği özellikle ağırlıkları seçebiliyor olmanız lazım. Eklemlere çok fazla yük bindirmeden, farklı kas gruplarını ön plana çıkartmadan gerçekten nizami olarak çekebildiğiniz ve itebildiğiniz ağırlıkları tercih etmeniz lazım. Ve bu noktada da beyinle kas hafızası dediğimiz kas connection'ını, kas bağlantısını, beyinle ikisi arasındaki o düzeni çok iyi kurmanız lazım.
Bunu da yapıyorsanız sonuçta kendiniz gözlemleye belli evreye varıyorsunuz. 15. dakikayız. Videoyu burada sonlandıracağım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen kanalımı takip etmiyorsanız takip edin. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ihmal etmeyin. Görüşmek dileğiyle.